Hava eksi 30 derece. Ben de şimdi bu kırmızı arabaya bineceğim. Kaş, has, diş. Yüzme bu soğuk havanın değmesi. Böyle camı açıp evin içini soğutuyor. Burada eğlenmenin yollarını bulmuşlar. Yakutia, we believe to the nature. This belief name is Tengrism. Buz tutmuş nehirde balık da tutuyorlar. Arkadaşlar hem Sibirya'nın hem de dünyanın en soğuk şehri olan Yakutsk'taki ikinci videomdan herkese selamlar. İlk videomu henüz izlemediyseniz eğer mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü hem burayla ilgili güzel bilgiler verdim hem de buranın yerlisi olan Saha Türklerinden bir ailenin evini ziyaret ettim. Yemeklerini tattım. Buradaki soğuk havayla ilgili bilgiler verdim. Şimdi kahvaltıya gidiyorum. Bu arada bakar mısınız hemen yine sakallarım donmaya başladı. Giderken de bu soğuk havaya nasıl adapte oluyorum onu anlatayım. Çünkü böyle Instagram'da böyle bağrım açık hatta tişört üstüne mont fotoğraflarımı koyunca insanlar şok oluyor, şaşırıyor. Arkadaşlar ben vücudumu soğuk havaya alıştırdım. Buranın insanları da sanırım alıştırmış oluyor. O yüzden ben sizin kadar üşümüyorum. Ben bunu kendime öğrettim. Bu sadece psikolojik bir şey değil. Aynı zamanda bunun bir bilimsel açıklaması da var. Bizlerin vücudunda beyaz yağlar ve kahverengi yağlar var. Kahverengi yağlar aslında doğuştan geliyor. Özellikle bebeklerde boyun bölgesinde oluyor. Bizde yani Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde de maalesef böyle. Bebekleri işte çok sıkı sıkı tutuyoruz vesaire işte çocukluktan beri kalın giydirmeye alıştırıyoruz ya. Bu kahverengi yağlar yavaş yavaş azalıyor arkadaşlar. Ama siz vücudunuzu buna maruz bıraktığınızda yani soğuk havaya maruz bıraktığınızda vücuttaki bu kahverengi yağ dokuları tekrar oluşmaya başlıyor ve ben senelerdir 10 seneden fazladır böyle soğuk yerlere geliyorum ve kendimi soğuğa maruz bıraktığım için bu kahverengi yağ hücrelerim artmış durumda. Bu ne işe yarıyor? Beyaz yağ hücreleri vücutta enerji depolarken kahverengi yağ hücreleri ise böyle mesela soğuğa maruz kaldığınızda bunu bir yakıt olarak kullanıyor ve kendiliğinden vücudunuzu ısıtmaya başlıyor. Bir de ben soğuktan dolayı hiçbir zaman stres yapmıyorum. Yani böyle soğuğu çok düşündüğünüzde böyle titremeye başlıyorsunuz filan. Ama ben öyle düşünüyorum. Soğuğu kötü bir şey olarak görmüyorum. Böyle hatta yüzme bu soğuk havanın değmesi bana keyif bile veriyor. Tabii bunu daha iyi bilen doktorlar vesaire varsa onlar da bu konuyla ilgili yorumlara yazabilir. Benim bildiğim bu şekilde. Bakar mısınız şu karın çıkardığı sese de bayılıyorum yürürken. Terapi gibi. Aklıma gelmişken şunu da ekleyeyim tabii. Mesela benim vücudum üşümüyor. O konuda bir sıkıntım yok ama böyle çekim yaptığım için parmak uçlarım donuyor. İlk videoda söylemiştim bunu. Ona da kendi kendinize çözüm buluyorsunuz. Mesela artık 2 kat eldiven giyiyorum. Bunun altında bir kat daha var. Benim için en önemli şey ayaklarımın sıcak olması ve sonrasında da parmaklarımın sıcak olması. Çünkü parmaklarınız ve ayaklarınız üşürse vücudun kalanı da üşümeye başlıyor arkadaşlar. Yani buralara adapte olunabiliyor. Korkacak bir şey yok. Bu şehirde 300 bin kişi yaşıyor. Bu Saha Cumhuriyeti'nde 1 milyon kişi yaşıyor. Bu insanlar her günlerini burada geçiriyor. Mesela bakın bu his de çok güzel. Böyle soğuktan bir anda hop sıcağa giriyorsunuz. Tabii birinci kapı, ikinci kapı ve üçüncü kapı bu şekilde sıcaklığı da koruyabiliyorlar. Kafe de hemen şurası arkadaşlar.
Arkadaşlar dışarıda böyle soğuk karlı hava, içerisi sıcacık, gerçekten çok keyifli oluyor. Size kahvaltımı da göstereyim dedim. Ben çırpılmış yumurta söyledim. Onun ücreti 649 ruble. Americano kahvem var. Bu da 269 ruble. Su ise ücretsiz. Arkadaşlar sizi Sayana ile tanıştırayım. En Atin Sayana. Adım Sayana. Kendisi buralı. Bir genç burada kafede çalışıyor. Ona burayla ilgili sorular soracağım. How is life here? It's so cold all the time. Are you used to it? Yes, I got used to it because I lived here all my life. It's really cold in winter and really hot in summer. And does it feel cold to you now? It's like about minus 32 now. Is it cold or just okay for you? It's okay. Is it? What is cold for you? Which degree is like minus 40, minus 50? Which one is the cold for you? I think it's minus 50. 50. Yeah. And how often does it happen here? All 2 months, December and January. Like once a month or maybe a few days? All days in December. Really? Yes. Every day is minus 50. And how do you come to work then? Is it like normal? Yes, if you dress warmly and walk fast, it's normal. So how many layers do you put on when you come in December to work? I often put on a shirt, a sweater, and outside I wear a really thick coat. So just 3 layers then? Yes. And like, is it any different than now? Because now it's minus 30. So you dress the same in minus 30 and minus 50? We also have very warm pants. You wear extra warm pants. Yes. Like maybe skiing pants. Yes, something Yeah? like that. Ah, And in cool. minus 30, I cannot wear them. And do you ever dream of living in a warmer place or do you like the life here? A lot of people here dream of it, but I personally, I got used to it and I really find it beautiful in winter. I think I like it most here. Yeah, I also like winter so much. And do you prefer summer in Yakutsk or winter in Yakutsk? Which one do you like more? Of course, summer. Really? But winter has its own benefits because you don't get hot, you don't sweat, and it gets really beautiful. When I'm outside, I'm like amazed, like everything is white and people seem very happy actually. I thought people would run everywhere, they would be not happy, but everyone is smiling. So the cold doesn't change their personality, I think. Yes, cold Yeah. doesn't scare us. Yeah. Because many people in Turkey, they are very afraid of cold. They think if they come here, they will die or they will lose their nose or fingers. Because in the documentaries or YouTube videos, this is what they show. So it's not scary, right? Can you tell them? Yes, it's not scary at all. If you dress warmly, if you walk fast, it's nice. Gelebilirsiniz. Can you say you can come here? منك لخدن هب كده هبت نرن نرجع. Oh, this is different. And what do you think about the similarities between our languages, Turkish and Saha language? First, when I was in Turkey, You went to Turkey. Where did you go? I was in Alanya and Antalya. And did you like it? Yes, I really liked it. It's really warm, it's really beautiful also. And we've been to resorts and hotel and all the people, they were really friendly. And did you notice the similarities between our languages when you visited? Yes, I've noticed it and it's really similar. And when I talked to the staff in hotel, we counted like bir, iki, üç, dört, and they were like, wow, it's so similar. So many other things actually. Like since I came, I found out many words. Kulak, Kulgah, kulga, kaş, has, has, diş. this. Bakın ne kadar çok fazla kelime var. So, do you feel close to Turkish people? Yes, I do. We have like thousands of kilometers. It's 6,500 kilometers away, but we feel close to each other. That's such a good thing, isn't it? Yes, it is. It's really nice. And do you watch Turkish TV serials? A lot of people here like Великолепный век. It's in Russian. It's really popular here. And I plan to watch it, but I don't have time. Are you also a student or just working here? Yes, I'm a student in Northeastern University. And what do you study? I study economics. Economics, nice. And I have question in Saha. And to her, hasındasın. How old are you? How do you say? En kasas takını. En? Sas takını. En has sastahini. Has kaç demek herhalde. Sastahin de yaş. It's also almost similar. How old are you? I am 22. Can you say it in Saha language? Sürbe 2. Sürbe 2, 22. Thank you so much for all the information. Would you like to add anything?
please come here. It's really nice here. It's necessary to bring warm clothes and it will be really comfortable. We have a lot of sightseeing. It's really beautiful outside. I would be very happy if you'd visit my home. Ya buraya gelin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ulugan Mahtal. Wahan Mahtal. And how to say goodbye? Görüşürüz. Көрсөк кадери. Görüşük kaderi. Buraya gelin dedik. Peki nasıl geliniyor? Hemen onu da anlatayım arkadaşlar. Yakutsk Saha Cumhuriyeti'nin başkenti. Saha Cumhuriyeti de Rusya'ya bağlı. O yüzden buraya gelmek için Rusya vizesi almamız gerekiyor. Ama korkmayın, zor bir vize değil. Elektronik bir vize. Tek yapmanız gereken galiba 52 dolardı vize ücretini ödemek ve online bir formu doldurmak ve pasaportunuzun fotoğrafını yüklemek. Bu kadar. Bunu yapabileceğiniz resmi web sitesini videonun altındaki açıklamalara ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar bakın burası otobüs durağı. Bununla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Ben şimdi günlerdir bir yerden bir yere gitmek için ya işte otobüs bekliyorum ya taksi bekliyorum ya. Yemin ederim en çok üşüdüğüm zamanlar onlar oluyor. Yani beklediğim zamanlar. Çünkü hareket halindeyken ayaklarım üşümüyor, vücudum sıcak ama böyle beklediğim taksi ya da otobüs beklediğim anlarda ayaklarım donmaya başlıyor. O yüzden buralarda hareket halinde olmak çok önemli. Şu ulaşım konusunda anlatayım hemen. Buraya gelmek de aslında çok basit arkadaşlar. Önce Türkiye'den Moskova'ya uçuyorsunuz. Moskova'dan da buraya günde birkaç tane uçuş var. Ben arkadaşlar Türkiye'den tabii ki Pegasus'la geldim. Çünkü en uygun fiyatlı uçuşlar oradan ve İzmir'den direkt uçuşları var. Son dakika almama rağmen o bileti 5-6 bin TL civarına aldım İzmir'den Moskova'ya. Sonrasında da Moskova'dan buraya birkaç hava yolu var. Ben Aeroflot'tan aldım. Buranın milli bayrak taşıyıcısı olan hava yolu. Gidiş dönüş 23 kilogram valiz dahil 18.000 TL ödedim. 408 dolardı sanırım. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Onun dışında Yakutya ve S7 diye bir hava yolu daha uçuyor. Ama onların fiyatları daha pahalı. Tabi Rusya ambargo altında olduğundan direkt böyle Aeroflot'tan vesaire satın alamıyoruz arkadaşlar biletimizi. Çünkü bizim kredi kartlarımız geçmiyor. Onun yerine aracı siteler var. Ben aldığım siteyi de video altındaki linke yazacağım. Siz de isterseniz oradan, isterseniz başka bir aracı siteden alabilirsiniz. Konaklama konusunu da anlatayım. Bakın ben bu karşıda gördüğünüz sarı binanın 8. katında kalıyorum. Birazdan hatta evin içinde göstereyim. Bir eve gireyim. Ellerimi ısıtayım biraz. Yine konaklamada da Booking.com vesaire ya da Airbnb gibi bildiğimiz siteler çalışmıyor. Buraların kendi web siteleri var. Zen Hotels ve Ostrovok diye ama ben onları da kullanmadım. Buraya daha önce gelmiş olan bir Türk arkadaşımdan birinin telefonunu aldım ve onun aracılığıyla kiralamış oldum. Çok da memnun kaldım. Yine video altındaki açıklamalara onun telefon numarasını da yazarım WhatsApp ama İngilizce bilmiyor. Google Translate ile Rusçadan İngilizceye ya da Rusçadan Türkçe'ye çevirerek anlaşabilirsiniz. Ev turumuza başlayalım arkadaşlar. Bakın burası benim kaldığım ev. Bir oda bir salon burası ve gayet kullanışlı, ferah. Şurası da yatak odam. Ben buraya arkadaşlar gecelik 3000 ruble ödedim ama normalde burası galiba 4 ya da 5000 rubleymiş. Bana daha önce söz verdiği 3000 rublelik yerde olduğu için burayı vermiş oldu. 3000 ruble de şu anda 1700 TL civarı ediyor. Burası banyosu evin ve arkadaşlar evler inanılmaz güzel ısınıyor.
oluyor. Yani ben soğuğu sevdiğim için benim için fazla sıcak. Derecesini de kısmayı beceremediğim için arada böyle camı açıp evin içini soğutuyorum arkadaşlar. Manzaram da bu şekilde. Şu anda çok hafif bir kar yağıyor ama kamerada belli oluyor mudur bilmiyorum. Çok böyle ince ince. Arkadaşlar sizi Vadim'le tanıştırayım. O da buranın yerlilerinden. Şimdi onunla burada yüzmeye gelmiştik aslında şurada. Soğuk suyu ama kapalı gibi. Şu anda bulunduğumuz yerde bu arada donmuş göl. Drift yapanlar var buzun üstünde araçla. Şimdi onları da göstereceğim size daha yakından. Arkadaşlar ben de şimdi bu kırmızı arabaya bineceğim ama ben kullanmayacağım tabi. Bu kullanan arkadaş dedi gelmek ister misin araca? Tamam dedim. Bakalım. Hello. En atın kim? Lunya. Lunya. Minatim Orçun. Gerçekten çok keyifli. Şimdi içindeyken anlaşılıyor mu bilmiyorum da kameradayken yani anlaşılıyor mu bilmiyorum ama bir sağa bir sola dönüyoruz. Ama kullanması da çok zevkli olur ya. Ben de mi yapsam acaba? ...7-8 sene önce Finlandiya'da böyle kendi kendimize kiraladığımız araçla alan bulunca yapmıştık bundan. Eğer videosunu bulursam onu da bu videoya koyarım. Arkadaşlar burada eğlenmenin yollarını bulmuşlar. Bakın şimdi arabanın arkasına böyle simit mi denir buna? Bunlardan bağlamışlar ve kayıyorlar. Bugün tabii pazar günü, pazar eğlencesi onlara. Dorova. En atın kim? Minatim Orçun. Oho, yerim seni. Arkadaşlar bakın burada insanlar -30'muş 40'mış dinlemeden bebeklerini çocuklarını dışarıya çıkarıyorlar. Çünkü biliyorlar ki bu soğuk havalar insanları hasta etmiyor. Dün mesela ben şehirde geziniyordum akşamüstü. Birçok aile çocuklarıyla birlikte parka gelmişti. Kaydıraktan kayıyordu çocuklar ve gerçekten çok eğleniyor görünüyorlardı. Şimdi onun videolarını da koyarım buraya. Arkadaşlar bakın burada buz tutmuş nehirde balık da tutuyorlar. Önce bununla burada küçük bir delik açmış. Sonrasında da bekliyormuş. Sabah 10'dan beri buradaymış arkadaşlar. 20 tane balık tutmuş. Bakar mısınız? Böyle minik minik balıklar. Hemen de donmuş. They freeze here, right? In such a short time. Böyle atine balık. Okun. Okun balığıymış arkadaşlar. Daha yakından da göstereyim. Böyle. Is it tasty? Yeah. İnsanlar soğukta yaşamanın bir yolunu buluyor. Bu eldiven de, can I look at this? Bakın bu eldivenin içine giyilen eldiven gayet sıcak tutuyordur herhalde. Sürekli de değiştiriyor onları. Mahtal. Arkadaşlar vallahi bakın insanlar özellikle de çocuklar buranın tadını çıkarıyor. Böyle nehrin yukarısından aşağıya doğru kayıyorlar kendi kızaklarıyla.
Arkadaşlar bakın arabamız kara saplandı. Ben şimdi ittirmek için dışarıya çıktım ama size de şöyle bir göstereyim dedim. Zorlu şartlarda çalışıyoruz burada. Ki daha bize görünce yardıma geldi. Bu bize yardıma gelen arkadaş önünü şey yapıyor. Önce geriye ittirdi. Onlar tabi biliyorlar başlarına çok sık geldiği için bu olaylar. Olmuyor. Titriyoruz sabahtan beri olmuyor. Vallahi çözdü bu arkadaş işi. Helal olsun. Nihayet kurtardık. Does this happen very often? Yes, sometimes. I was surprised. He came without us calling him. Very nice guy. This is common here. You go to help each other. Very nice. Bakar mısınız ya? Çok güzel bir şey. Neyse nefes nefese de kaldık aracı ittirirken. Oh kurtarmış olduk. Arkadaşlar parmakları ısıtmak için kısa bir kahve molası verdik. Hem ayak parmaklarım hem el parmaklarım ısındı. Galiba bu donmuş suya girdiğimiz yerde açılacakmış birazdan. Onu bekliyoruz. Havada kararmak üzere. Öncesinde de sizden bir ricam olacak. Bakın böyle eksi 30'lu havalarda sizin için video çekiyorum. Eğer videomu beğenir ve beni de takip ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Şu anda 76.000 abonem var. Ama bazı videolarım mesela 700.000'den fazla izlendi. Yani abone sayısıyla video izlenme sayısı uyuşmuyor. O yüzden sadece izlemekle kalmayıp şu anda televizyonunuzu 2 dakikalığına durdurup hemen kanalıma abone olursanız ve hazır abone olmuşken bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. Desteğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Burayı hazırlayan arkadaş nihayet geldi. İşte burada suya gireceğiz. Timur da geldi. O da benimle birlikte suya girecek ve hayatında ilk defa deneyecek. Are you excited to try this? I'm very afraid. No, don't be. You love it. Okay. Yerde varmış. Biz aşağıda gireceğiz donmuş nehre. Burada da üstümüzü değiştirip ısınacağız. Bakalım içerisi nasıl? Böyle bir yer arkadaşlar. Burası da soğuk arkadaşlar. Is it cold? Yo, sıcak. Or warm? Very cold. Also inside. Outside very cold. Inside is very good. Not very good. It's just good. You just warm up. Okay. Arkadaşlar valla burada üstünü değiştirmek de zor. 3 kat çorabım var. 2 katını çıkardım. Şimdi altıma içlik giymiştim. Bunu da çıkar vesaire. Vakit alıyor. Yorucu yemin ederim. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Hava eksi 30 derece. Bakalım nasıl olacak. Havlumu unuttum. Havlumu da aldım şimdi. Bunu unutmamak lazım. Coming. Neyse ben gidiyorum. O arkadaş profesyonel yapıyormuş. 1 dakika kalıyormuş. Ben dedim o kadar kalamam. Benim için 10-15 saniye en fazla. Bakalım nasıl olacak. Soğuğu şu anda vücudumda hissetmeye başladım bile. Haydi. Let's go brother. Okey. Şimdi ikinci ben. Nasıl? Yes, shock is very good. Hayır. Ben çıkacağım. Tamam ben çıkıyorum. 20 seconds. Hayır. Eldivenim dondu. One. Yok yok koyma. Let's go. Yeah, brother. Arkadaşlar. Parmağımı çekiyorum yemin ederim. Arkadaşlar çok fena. Tüm tontu bilir. Dopamine. Oh, I love it. And blood is turning so fast. Oh, çok iyi.
Arkadaşlar Andrei teşekkür ederiz kendisine. Mahtal. It was very good. Thank you. Ama içeride soba olmadığı için yani parmaklarım şu an hala donmuş durumda. Ayak parmaklarım hissetmiyorum. Vücudumda hiçbir sıkıntı yok. Tam tersine böyle inanılmaz iyi hissettiriyor bu kan dolaşımı ve psikolojik olarak da bunu yapabilmiş olmak gerçekten insanı çok mutlu ediyor. How do you feel? Not physically but Yeah. mentally. Mentally and physically I feel perfect. Right. Thank you my friend. Good luck. Biz şimdi acil bir kafeye gidiyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar donmuş nehirden çıktıktan sonra ayak parmaklarım ısınsın diye bir AVM'ye gittik ama orada bile 15 dakikayı geçti kendi gelmesi ayaklarımın. Gerçekten donmuştu ama vücudumda veya el parmaklarımda hiçbir şey yoktu. Sadece ayaklarımda öyleydi. Neyse şimdi yemek yemeye geldik. Bu arada bir bilgi daha vereyim size. Rusya hala ambargo altında olduğu için buradaki kredi kartları kesinlikle geçmiyor. Gelmeden önce yanınıza yeterli nakit almanız gerekiyor. Ben önce Türkiye'de bir ne kadar çevirdim? Galiba 2000-3000 TL civarı bir parayı çevirdim. Çünkü Türkiye'de komisyon çok fazla. %10'dan fazla kesiyorlar. Kalanını buraya gelince, Rusya'ya geldikten sonra dolardan çevirdim. Buradaki çoğu bankadaki kur Google'da ne yazıyorsa o. Yani paranızı burada çevirmenizi tavsiye ederim. Ben şimdi restorana giriyorum. Arkadaşlar epeydir burada restorandayız. Kalabalık grup. Böyle bu anları hiç çekmiyorum videoyu ama çekeyim dedim. Gayet keyifli. Arkadaşlarla yerel arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Kendi dillerinde konuşuyorlar bazen hiç anlamıyorum. Bakın size de göstereceğim. جايبات خلاص اشتغلنا انا خيار تيجي ما يخلي Yani dillerimiz aynı Türk dil ailesine ama ben anlamıyorum. Anlayan var mı? Yazsın. Arkadaşlar şimdi yanımda yine Timur var ve Roxalana. Onu daha sonra tanıtacağım. Buralarda rehberlik yapıyor. Şimdi onlara buradaki saha Türklerinin inancı hakkında sorular soracağım. Bakalım neye inanıyorlarmış. In Turkey we are Muslims. So what do you guys believe here? Merhaba, hello guys. In Yakutia, we believe to the nature. This belief name is Tengrism. In Yakut voice, this is Saha Itagala. Saha Itagala. Saha Itagala. Yes. You still keep shamanism? Shamanism, this is an instrument of Saha Itagala. Okay. We believe in nature, we believe in water, we believe in sky. Also, we have so many gods. We have the main god, of course. Yes, Ayi main god. ismi. Ayi. Tengri and Ayi is the same. No, Tengri, this is looks like Yakut voice Tangara. Say Tanrı, it means in Turkish God. Yes, Tengri, Tangara in Yakut voice, this is God. We have the main god, but Tangra. also we have spirits, a lot of Okay. spirits, spirits of nature, spirits of sky. And they are all under Tangra. Yeah, Okay. Very popular spirits. This is spirits of hunting. His name is Bayanay. If you go for hunting, for nature walking, something, you need to pray of this spirit of nature. Shamanism. Shamanism in Yakutia not religion. For example, I am shaman and I talk with spirits in religion. This shaman, I wanna see with my past. I wanna talk with another spirits. Shaman is a talk. person Yes, Yeah. shaman is a who person. connects you It's with a nature and li- spirit. Yeah. Yes. And above the spirits there is Tangri. We Yeah. say Tanrı. This is I think what our ancestors also used to believe in Central Asia. So even this word Tangra, Tanrı is the same. In Yakut religion, we have three worlds. One world is middle world. This is world who lives we are. Ah, we are Yeah. in the middle world. Yes. Three worlds.
Okay. gods, just simple people, and with demons. Underworld, this Under deep. the world. Yeah. Oh. In Yeah. Islam we have angels and devil. I think spirits are Yep, yep. like them. Thank you for the information. Arkadaşlar sahalar Orta Asya'dan buraya geldiği için burası da çok izole bir bölge ya. O yüzden Orta Asya'daki dinlerini burada diğerlerinden etkilenmeden korumayı başarmışlar. Ruslar ise 1600'lerin ortalarında geldiği için onların dinine çok etki edememiş. Hala Orta Asya'daki dinlerini yani Tengrizmi koruyorlar. Arkadaşlar buraya gelmek isterseniz Roxana burada tur rehberliği yapıyor. Sadece Yakutsk'ta değil buranın köylerine de götürüyor. Vadim de içerik üretiyor. Çok güzel içerikleri var. Her ikisinin de Instagram hesaplarını bu aşağıya yazacağım. Oradan kendilerine ulaşabilirsiniz. Tell them to come to Welcome all to the coldest city of all the world. also in Saha language. Nörgü sahasir german nekelin onna ılcıttan. Bekliyoruz buraya gelmenizi. Arkadaşlar tam evin yanında böyle bir süpermarkette varmış. Şu anda gece saat 11 ve hala açık. Dönmeden önce size bir süpermarkette göstereyim. Her yerde olduğu gibi süpermarkete girerken de böyle halı var girişte ayağımız kaymasın diye. Arkadaşlar günaydın. Artık seyahatimin sonuna geldim. Şimdi havaalanına gidiyorum ama giderken size bir şey göstermek istiyorum. Bakar mısınız çocukları ne kadar tatlı taşıyorlar. Good morning. Neyse 7 saatlik uçuş beni bekliyor Moskova'ya. Oradan da İzmir'e uçacağım. Çok keyif aldım. Gerçekten inanılmaz sevdim burayı. Çünkü insanlarını da çok sevdim. Zaten karlı havalar böyle beni inanılmaz mutlu ediyor. Tabii gidemediğim yerler de oldu. Mesela Permafrost Kingdom var. Yani bu donmuş topraklarla ilgili bir müze gibi diyeyim size. İşte mamutların vesaire buluntularının olduğu bir müze. İnşallah bir dakika şimdi oraya da gidelim. Dün bir de mesela Dengeyi çiftliğine gidecektim. Buranın diğer yerel halkı Evenklerin işlettiği. Oraya da gidemedim. İnşallah gelecek kış yine geleceğim ve bu sefer mutlaka bunların hepsine de gideceğim. Zaten burada tanıştığım arkadaşlarım da dediler ki gelecek kış yine gel. Hava eksi 50'lerdeyken gel ve köye gidelim dediler. Daha uzaklarda Kuzey Buz Denizi'ne yakın olan köyleri varmış. İnşallah tekrar gelmek istiyorum. İnşallah buralara gelmek size de kısmet olur ve inşallah güzel anlatabilmişimdir ve bu videomu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.